Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu mide hastalıkları ve mide hastalıklarına kullanılan mide ilaçları. Özellikle mide ilaçlarından proton pompa inhibitörü dediğimiz bir grup var. Ki bunlar en çok reçete edilen mide ülseri, mide reflüsünde en çok reçete edilen ilaç gruplarının içine giriyor. Şimdi bu mide ilaçları uzun süre kullanılan ilaçlar. Yani aylarca, yıllarca hatta 10 yıllarca kullanılan ilaçlar. Kişide çünkü kullanıldığı zaman mide asidini azaltarak, mideye asit yükünü azaltarak hastanın şikayetlerini azaltıyorlar. Şikayetlerini ortadan kaldırıyorlar. Mideye girdikleri zaman midede asit üreten hücreleri felç ediyorlar. Bu şekilde çalışma prensipleri var. Peki midenin görevi ne? Midenin görevi ağızdan alınan gıdaları güzelce sindirdikten sonra belli bir kıvama getirip bağırsaklara sunmak ki eğer güzelce sindirilirse midede besinler, bağırsaklar o zaman bu besinlerin içerisindeki vitamin, mineral ve proteinleri güzelce emebiliyor. Eğer iyice sindirilmezse eksik kalıyor. Bu ilaçlar da işte bu sindirimle ilgili sıkıntıda problemler yaratabiliyorlar. Ne gibi sıkıntılar yaratıyorlar mesela? B12 vitamin eksikliğini, magnezyum, kalsiyum eksikliğini ortaya çıkartabiliyorlar. Hatta öyle ki yapılan küçük çaplı araştırmalarda kalsiyum eksikliğine bağlı kırıkların artabileceğini gösteren çalışmalar var. Çok daha enteresan çalışmalar var. Mesela bunamayla, mide kanseriyle, son dönem böbrek yetmezliğiyle, mide bağırsak enfeksiyonlarıyla ve zatüreyle ilişkisi olabileceğini, bunların oranlarını arttırabileceğini gösteren çalışmalar var. Bir de son dönemde yapılmış gene 3 aydan fazla kullanan erkeklerde testosteron seviyesini düşürebileceğini, östrojen seviyesini arttırabileceğini, yani hormon profilini sertleşme bozukluğu lehine çevirebileceğini gösteren yayınlar var. Sonuçta eğer bu ilaca başladığınız belli bir süre geçti aradan sertleşme bozukluğu ya da sertleşme kalitesinde bir bozulma hissediyorsanız doktorunuza bilgi vermenizde, aynı zamanda vitamin mineral seviyelerinin ölçülmesinde fayda var. Belki doktorunuz tedavi protokolünü değiştirir, başka bir tedavi protokolüne geçebilir. Şunu da söylemek lazım mutlaka. Yani bu ilaçları kullandığı zaman kesin bu ilaçlar yüzünden sertleşme bozukluğunuz gelişmiştir demek de zor. Sertleşme bozukluğu çok ayağı olan bir hastalık. Hem fiziksel hem de ruhen hem çift ilişkisine dayanan tedavi protokolleri var. O yüzden hani sadece bundan demek de doğru değil. En azından bu mide ilaçlarının da dikkate değer bir durum olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.